Merhaba craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda biraz mumlarla oynayacağız. Tamamen evdeki malzemelerle eski mumlarımıza nasıl tekrar yeni bir görünüm vereceğimizi ya da çok popüler olan mum şekillendirmeyi nasıl yapabileceğimizi paylaşacağız. Dediğim gibi farklı bir ürüne ihtiyacımız yok. Evdeki ürünlerle bugünkü videomuzu tamamlayabileceğiz. Sadece kullanmak üzere evdeki eski mumlar ve dekore etmek istediğiniz bir mumun olması yeterli. Şimdi ilk mumumuzla başlayalım. Evet, bugünkü çalışmamızı mutfakta yapacağız gördüğünüz gibi. Öncelikle beyaz bir mumu nasıl renklendirebiliriz? Renklerle nasıl daha dekoratif hale getirebiliriz? Bunu göstermek istiyorum. Bunun için önce bir tenceremi aldım, içine sıcak su koydum, altından ısıtmaya başlıyorum. Sonra eski kavanozlardan birini alıyorum. İçerisine evdeki eski sararmış mumlardan kırıp bu kavanozun içinde mumları eritmeye başlıyorum. Eş zamanlı olarak evdeki pastel boyalarımdan da bir parça kırıp içerisine atıyorum. Rengi istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ben kırmızı pastel boyamdan bir parça kırıp attım. Sonra hepsini eritmek için karıştırıyoruz. Böylelikle hepsi eridiğinde mumu boyamak üzere mum bazından bir boya elde etmiş olacağız. Ben bir tane daha kavanozda mum erittim ve içerisine de turuncu pastel boyamdan koydum. Tahta çubukla karıştırarak eritmeye devam ediyorum. Boyalarım biraz az geldiği için bir parça daha boya attım. Hepsi tamamen eriyene kadar kavanozlarımı ısıtmaya devam ediyorum. Bu aşamada karıştırarak boyanın ve mumların daha hızlı erimesini sağlayabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi boyalarım ve mumlarım eridi, tencereden çıkarttım. Bir kenarda soğuk bir su hazırladım. Bu aşamada kavanozlar çok sıcak olduğu için lütfen çok dikkatli olun. Ben bir tane fırın tutacağı kullanarak işlemlerimi yaptım. Şimdi beyaz uzun mumumu alıyorum gördüğünüz gibi. Kırmızı boya kavanozunu alıp mumu gelişigüzel bu boyanın içerisinde gezdiriyorum. Sonrasında da hızlıca kurumasını sağlamak için hemen soğuk suya daldırıyorum. Ve bu şekilde aslında renklendirmiş oluyorum. Sonra biraz renk geçişleri sağlamak için aynı yere önce turuncu boya kavanozuna daldırıyorum. Sonra tekrar soğuk suya. Ve biraz daha dibinde daha koyu bir kırmızı olmasını sağlamak için de tekrar kırmızı boya kavanozuna batırıyorum. Son olarak baş kısmında kırmızı boya kavanozuna batırıp tekrar soğuk suya daldırarak mumumu tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi beyaz bir mumdan gayet dekoratif bir muma dönüştü. Peki şimdi ben bu elimde kalan erimiş mumları ne yapacağım? Bildiğiniz gibi biz böyle atmayı hiç sevmiyoruz. Onları da kullanarak yeni bir tane mum yapacağız. Benim böyle daha önceden elimde olan boş küçük bir kavanoz vardı. Erittiğim mumlardan çıkardığım fitili de böyle bir çubuğa sarıp şimdi bunun içerisini bu erimiş mumlarla dolduracağım. Bu yeni yapacağım mumda da bu fitili kullanacağım. Burada fitilin tam ortada olmasına dikkat ediyorum. Oynuyor çünkü mumu döktüğünüz zaman. Sonra üzerine de turuncuyu döküyorum. Şimdi ben burada aslında iki farklı renkten oluşan iki katlı bir görünen mum yapmak istedim. Ama ilk döktüğüm kat donmadan diğer katı döktüğüm için de istediğim gibi bir şey olmadı. Burada normalde biraz bekleseydim alt katın donmasını bekliyor olsaydım istediğim gibi bir görüntü olacaktı. O görüntüyü elde etmek için de ben birazcık daha mum erittim. Şimdi burası dondu. Onun üstüne döküyorum. Gördüğünüz gibi şimdi turuncu kat belli oluyor. Alt kısımda kırmızı ve turuncu karıştığı için de daha pembe bir görüntü oldu. O yüzden de siz böyle katlı mum yapmak istiyorsanız farklı renklerden oluşan bir alt katı döktükten sonra mutlaka donmasını bekleyin. Sonra zaten diğer katı döktüğünüzde
burada olduğu gibi katlı bir görüntü olacaktır. Evet, şimdi ikinci dekoratif mumumuza geçebiliriz. Burada Ebru ya da mermer görüntüsü dediğimiz efekti vermeye çalışacağız. Bir tane böyle yayvan bir kapta oda sıcaklığında bir su aldım ben. Buna elimdeki renkli ojelerden gelişigüzel damlatıyorum. Ben 3 tane farklı renk kullandım. Lacivert, daha açık mavi ve turuncu gibi. Oje yerine varsa siz Ebru boyası da kullanabilirsiniz bu arada ama evde mutlaka ojeleriniz vardır. O yüzden ben de oje kullandım. Sonra bir kürdan ya da bir çubuk yardımıyla boyaları gelişigüzel birbirine karıştırıyorum. Boyaları karıştırdıktan sonra da beyaz mumumu alıyorum ve hazırladığım bu boya karışımının içerisinde gezdiriyorum. Önce dibini, sonra da baş kısmını böyle gezdiriyorum bu suyun içerisinde. Evet, gördüğünüz gibi mermer ya da İngilizce marble olarak geçiyor ya da Ebru efektli diyebilirsiniz. Mermer görünümlü mumumuz hazır. Gerçekten de çok kolay yapabilirsiniz. Son olarak son zamanlarda çok moda olan mum şekillendirmeyi deneyeceğim. Bunun için mutfak evyemin küçük kısmına çok hafif sıcak olacak şekilde su dolduruyorum. Bunu bir kabın içerisinde de yapabilirsiniz bu arada. Ben ilk defa yapacağım için önce evdeki eski mumlardan birini aldım. Onun üzerinde denemek istedim. Mumu suyla doldurduğum evyenin içerisine koydum ve biraz yumuşaması için de suyun içerisinde bıraktım. Sonra yavaş yavaş mumun ortasından bastırmaya başladım. Göreceksiniz böyle yavaş yavaş mum yumuşayacak ve şekil almaya başlayacak. Ben de böyle biraz şekillendirebildiğim noktada mumu eritmek için kullandığım kavanozlardan birini alıp mumun ortasından yavaşça bastırarak ortasını inceltmeye çalışıyorum. Ortasını inceltmeye çalışıyorum ki buradan daha rahat kıvırabileyim. Aslında yapmak istediğim şey bu. Bu noktalarda gerçekten çok hassas davranmanız ve yumuşak hareketlerle ilerlemeniz önemli. Böyle ani bir şey yaparsanız mumunuz büyük ihtimalle kırılacaktır. Mum donmaya başladığında tekrar suya batırıp tekrar yumuşatıyorum. Sonra tekrar kavanozla inceltiyorum. Bunu böyle birkaç tur devam ettiriyorum. Bu arada bu ilk denediğim mumun yapısı gerçekten çok yumuşaktı ve şekillendirmeye çok müsaitti. O nedenle çok kolay şekillendirebildim. Ama her mum böyle olmayabilir. Sonra zaten asıl denediğim mum birazcık daha sertti. Şimdi artık kıvırabileceğim noktada da kıvırmaya başlıyorum. Ve gördüğünüz gibi sonuç gerçekten çok güzel. Şimdi aynısını büyük mumda deneyeceğim. Aynı işlemleri yapıyorum. Dediğim gibi bu biraz daha sert bir mum. O yüzden de suyun altında daha fazla beklettim. Yavaş yavaş ortasını kıvırabilecek şekilde getirmeye çalışıyorum. Ve ortası istediğim inceliğe geldikten sonra da kıvırmaya başlıyorum. Bir önceki mumdaki aynı işlemleri bunda da yaptım. Ortası inceldiği noktada da kıvırmaya başladım. Burada lütfen gerçekten çok dikkatli olun. Bu kadar uğraştan sonra kırılması gerçekten çok istediğimiz bir şey olmaz. O yüzden de yavaş davranmak gerçekten önemli. Eğer mumunuz da benim gibi sertse sabırlı olmakta da fayda var. Gördüğünüz gibi mumumuzu şekillendirdik, kıvırabildik. Bu şekilde istediğiniz şekli verebilirsiniz. Böyle çok farklı şekiller yapanlar da var. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere.